Arkadaşlar merhaba, ben Ferman Doğan. Kanalıma hoş geldiniz. Bildiğiniz üzere kanalımda genelde image video ve video araçlarını tanıtıyorum. Bugün sizlere Tencent'in Hunyuan Video yapay zeka image video veya direkt video üretim aracı olan bu modelini tanıtacağım. Evet, görmüş olduğunuz gibi bizi bu şekilde bir sayfa karşılıyor. Hatta şuradan her zamanki gibi enter yapıyorum ve size kolaylık olması açısından neyle karşılaşacağınızı tek tek burada anlatacağım. Sayfamız bu. Şimdi burada birkaç tane model var. Hunyuan Video 1.5 modelini duyurdu bu arada. Hunyuan eski bir yapay zeka aracı. Gayet güzel, güncellemeleri gayet beğeniyorum. Kaliteli işler başarıyor. Son zamanlarda kendi aracı dışında One, biliyorsunuz One GP modeli çıktı. One GP modelini kullanıyor. Stabil çalışıyor. Ben beğendim. Gördüğünüz gibi burada birkaç kendi içerisinde barındırdığı modeller var. Bu modeller nedir? Hemen şöyle kısaca değineyim. Daha sonra üretim aşamasına geçeceğiz. Her zaman olduğu gibi sizlere arkadaşlar hiç bilmeyen birinin nasıl bir fotoğraf üretir veya nasıl bir video üretirse o şekilde anlatmaya çalışıyorum. Umarım yayınlarımdan, videolarımdan memnun kalıyorsunuzdur. Ayrıca bilginiz olsun, bir Telegram kanal açtık. Şu anda YouTube kanalım içerisinde bağlantılar da mevcut. Bu Telegram kanalına katılırsanız arkadaşlar burada bu uygulamaları nasıl ücretsiz kullanabileceğiz veya daha performanslı nasıl kullanabileceğiz bunun bilgisini veriyorum. Şimdi hızlıca değinelim bakalım buradakiler neymiş. Evet, Hunyuan Video 1.5 Image to Video bu kısaltmasıdır. Bu gördüğünüz üzere fotoğraftan videoya üretimler sağlıyor. Yan tarafındaki yine Hunyuan'ın 1.5 en son modeli. Bu da text to video, yazıdan bize video üretim nasıl olur onu sağlıyor. Burada Hunyuan'ın image modeli var. Bu sadece fotoğraf üretiminde kullanılıyor. Fakat gayet güzel çalışıyor aslında ama son zamanlarda, hatta bu hafta içerisinde biliyorsunuz, Nano Banana'nın 2 versiyonu yani Pro versiyonu çıktı. Herhalde daha çok o kullanılır ama yine de bunu size göstereceğim. Kalite olarak beğendim. Hani bu fotoğraflarda plastikleşme dediğimiz bir sorun vardı. Daha çok böyle dokuları plastik olarak gösteriyordu. Hunyuan'da onu çok görmedim. Başarılı buldum. Buna da değineceğim. Burada 3D Word yani fotoğrafınızı 3 boyutlu bu şekilde sanal ortamlara dönüştürebiliyorsunuz. Buradan da text to 3D yani bir prompt vererek 3D bu şekilde karakterler oluşturabiliriz arkadaşlar. Burada da ne varmış? Fotoğraftan 3D'ye. Bunları çok denemedim ama sizinle birazdan deneyebilirim. Hani işi olanlar vardır. Belki hani bir yazılımla uğraşanlar veya bir oyun programlayan kişiler varsa bu mesh deriz biz bunlara. Yani 3D mesh'leri buradan temin edebilirler. Çünkü diğer platformlarda bu 3D bu şekilde olan image'lı 3D'ler ücretle satılıyor. Siz bunlara ücret ödemeden kendiniz de yapabilirsiniz. Burada da Multi-View 3D diyor. Yani 3 boyutlu görüntüsünü daha farklı perspektiflerden oluşturabiliyorsunuz. Buna da yine hep birlikte bakarız. Şimdi arkadaşlar lafı çok uzatmayacağım. Hemen şuradan bir Tencent'in ana sayfasına girelim. Yani GitHub'daki ana sayfası bura. Normalde biz buradan kullanıyoruz. Ama GitHub bir proje kısmıdır. Projesinin detaylarını buraya yüklemiş Hunyuan Video 1.5. Evet, gördüğünüz gibi bakın burada demoları mevcut. Hemen buradan sizin hani çok böyle kafanızı karıştırmak istemiyorum. Ama şöyle bir video var. Hemen başlatayım ben bunu. Bakın bir tanıtım videosu. Hatta şöyle video sesini kısayım. Benim sesimi de alabiliyorsunuzdur umarım. Evet, buradan bakın. Yani üretimi aşağı yukarı bu şekilde oluyor. One altyapısını kullanıyor. Güzel de yapmışlar. Ben beğendim. Evet. 1080p çözünürlük var arkadaşlar. Şu anda 1080p'yi çoğunda bulamıyoruz. Çünkü çoğunda bulamıyoruz derken mesela Kling AI'da falan var ama şimdi bu açık kaynaklı
bir yapay zeka aracı. Yani şöyle, biz bunu online olarak bakın buradan kullanabiliyoruz. Tamam, ama bunun bir özelliği daha var. Eğer ki sağlam bir sisteminiz varsa, işte 4090, işte RTX 5050 gibi bir bilgisayarınız varsa, bunu lokal olarak kendi hard diskinize diyeyim kurabilirsiniz. Oradan süreye takılmadan, hani 6 saniye civarında bir üretim yapabiliyor bu. Süreye takılmadan kendiniz oradan, tabii biraz beklemeniz gerekecek, üretim yapabilirsiniz. Yani gayet güzel bence. İşte açık kaynak bir modelin avantajı da burada ortaya çıkıyor. Şimdi videoyu kısaca hemen böyle geçiyorum. Çok uzatmayacağım. Bunun birkaç modeli var. Bakın burada pluginleri var. Gördünüz mü? Yani Conf UI kullanmayı bilenler vardır umarım aramızda. Eğer yoksa da dediğim gibi arkadaşlar, bu Telegram kanalına katılalım. Oradan birbirimize destek olalım. Yani birlikten güç doğar. Gerçekten orada çeşitli bilgi paylaşımı yapıyoruz, yapacağız. Oraya katılırsanız, biraz daha topluluğumuzu büyütürsek, hep birlikte çeşitli projeler üretebiliriz. Yani o projenin içerisinde de yer almak isterim. Bilgi alışverişinden güç kuvvet doğar. Şimdi buradan bakın, pluginlerde işte Config eklentisinde çeşitli böyle bizlere düğüm veriyor. Örneğin ne diyeyim, hani size o kadar basit anlatmak istiyorum ki, hani fotoğrafa gölge efekti vermek için bir plugin kullanabiliriz. Bir eklenti kullanılabilir. İşte SD çözünürlükte bir çıktıyı HD çözünürlükte bir çıktıya çevirecek pluginler var. İşte ne bileyim, arka plana böyle daha sinematik geçişler eklenmesini sağlayabilecek, bunlar prompt haricinde pluginler var. Burada bundan bahsetmiş. Açık kaynaklı olduğu için hepsi mevcut. Daha sonra bakın burada LightX 2V diye bir modeli daha var. Bu ne diyor? Hemen okuyalım. Hunyuan Video 1.5 entegreden hızlı çıkarım için birden fazla mühendislik hızlandırma tekniğini destekliyor. Yani bu diyor ki, hani bizim laptoplarımız, bizim bilgisayarlarımız darboğaz oluyor. Yani ekran kartlarımız ne kadar da RTX 5050'ler, 5090'lar, 4090'lar olsa da darboğaz oluyor. Yetmiyor RAM. Yani VRAM'i yetmiyor. Hunyuan burada bir çözüm bulmuş ve LightX modelini geliştirmiş. Biz elimizdeki mevcut ekran kartı RAM'leri ile daha hızlı ve daha kaliteli üretim yapabiliyoruz. Bu LightX modeli de buna yarıyor. Şimdi One GP, One 2 GP, One 2 GP modeli çıktı. Bu One'ın bildiğiniz One, yani hani Hunyuan'la pek bir bağlantısı yok. Sadece bunun altyapısını kullanıyor. Şöyle diyeyim size. Hani bir internet alırsınız, örneğin reklam yapmıyorum tabii de, TürkNet aldığınızı düşünün. Yani TürkNet'in altyapısını Türk Telekom kullanıyor veya diğer altyapıları şu anda Türk Telekom verdiği için bu da One 2 GP altyapısını, yani One'ın altyapısını kullanıyor. Fakat kendileri biraz geliştirmiş bunu. VRAM'i daha düşük olarak, yani bizim ekran kartlarımızın darboğaz olmaması için, yeterli şekilde, yeterli kalitede üretim yapabilmesi için bir model geliştirmiş. Buna da buraya eklemişler arkadaşlar. Bakın 6 GB'lık düşük VRAM'le çalıştığını söylüyorlar. Şu an benim laptopumda maksimum 6 GB VRAM var, fakat arka plana birkaç bir şey açtığım için üretim yapamıyorum. Zorluyor beni. Onun yerine işte şeyi kullanıyorum en son, bu Klink AI'yı ve biliyorsunuz yakın zamanda sizlere bunun tanıtım videolarını falan da yaptım. LTX Studio vardı. LTX'i de kullandığım oluyor. Yani açık kaynak olarak. Ve en son da Grok. Grok Imagen. Yani şu anda en çok kullandığım Grok Imagen. Çünkü benim ekran kartım yetersiz. Yani bir laptop kullandığım için ekran kartım yetersiz oluyor ve Grok Imagen'ı kullanıyorum. Çok da başarılıydı. Bununla ilgili birkaç tane video var. İzlemenizi tavsiye ederim. Evet arkadaşlar, temel özelliklerinden bahsetmiş. Buraları çok üzerinde durmayacağım, geçeceğim. Şimdi bizi ilgilendiren bir kısım daha var. Hemen şöyle hızlıca geliyorum. Bakın burada modeller. İşte 480 piksellik modeli için şu açık kaynak kullanacaklar için. Daha sonra 720p için bunu buradan temin edecek, indirecek. Bakın burada yakın zamanda geliyor CFC Distill diyor. Bu ne demek? Hani plugin demiştim ya, bu da daha hızlı üretim yapabilmek için düşük CFC'ler kullanıyor. Yani 10 adımda biz bir video üretiyorsak, arka planda çünkü adımlarla çalışıyor. Bunu 3 adımda, 4 adımda aynı videoyu kaliteden biraz ödün vererek üretmemizi sağlıyor. Böyle söyleyeyim sizlere. Buradan temin edebilirsiniz. Bakın böyle hızlı hızlı anlatıyorum belki, ama soracağınız bir şey olursa lütfen yorumlara yazın. Yani severek size destek olurum.
Hiç çekinmeyin lütfen, oralarda yazın. Burada birkaç örnek var arkadaşlar. Bunlara belki sonra bakarız. Şu an geçiyorum. Size göstereceğim başka bir yeri var. Heh, bakın. Şimdi burada üretim saniyeleri aşağı yukarı dakikaları burada yazılmış arkadaşlar. Bakın ne diyor? 480 piksellik 13 saniyede üretiyor diyor. Ama bunu üreten kim biliyor musunuz? H800. Yani H800 dedim ama H800 GPU. Yani bunu GPU'ya sahip olanlar yoktur herhalde aramızda. Çünkü nereden temin edileceği bile meçhul. Avrupa'da çok kullanılıyor. Çünkü çok pahalı gerçekten. Herhalde bir 200 bin TL falan vardır şu an mevcut dolar kurundan dolayı. Kullananlar varsa buradan karşılaştırma yaparak yine de görebilirler. Bakın bu kadar saniyede üretiyormuş. Gördüğünüz gibi buradan karşılaştırabilirsiniz. Şimdi geçelim bizim online olarak kullanabileceğimiz modele. Evet, ücretsiz olarak kullanılıyor. Arkadaşlar, nasıl ücretsiz olarak kullanıldığı ile ilgili yorumlara yazarsanız, yorumlara AI video yazın veya herhangi bir şekilde bir yorum bırakın. Sizlere dönüş sağlayacağım. Ayrıyeten de tam olarak o ücretsiz yöntemi de Telegram kanalımda paylaşacağım. Lütfen bakın, girin buradan benim kanalıma. Oradan bağlantılardan Telegram'a katılın. Bilgi alışverişi her zaman güçtür. Yani benim oradan bir çıkarım yok. Hani Telegram bana katıldığınız için herhangi bir ücret de ödemiyor veya Hunyan videodan şu an ben bir ücret falan almıyorum. Çünkü aşağıya link de bırakmıyorum. Link bırakırsam belki ücret bana yansır. Ama öyle bir şey yapmıyorum arkadaşlar. Sadece tanıtım amaçlı ve birlikte bilgi paylaşım yapalım diye. Benim başka herhangi bir amacım yok. Şimdi bir çay içeyim. Çok konuştum sanırım. İnşallah boş konuşmamışımdır. Sıkılmazsınız. Sonuna kadar izlersiniz. Buradan Hunyan Video 1.5'e giriyorum arkadaşlar. Bakın. Bizi bu şekilde bir sayfa karşılıyor. Burada herhangi bir seçim yapamıyorsunuz. Çünkü ana sayfada biz seçimimizi yaptık. Şunu şuradan kapatayım. Bakın burada Image to video modeli seçili. Aşağıda çözünürlük var. Resolution. Buraya tıkladığım zaman işte burada seçim yapılabiliyor. 480 piksellik, 720 piksellik, yine 480 piksel ağırlığında veriyor bunu diyor. Yani karması diye düşünebilirsiniz. 720 piksellik ve 1080 piksellik. Ben şimdi buradan 1080 piksellik seçeceğim. Hemen buradan bakalım. Ne yapalım? Çeşitli şeyler var. Hemen bunu tıklıyorum. Siz o ekranımı görmeniz ama birkaç tane orada ben fotoğraf ayarladım. Bunlar üzerinden devam edeceğiz. Şimdi bir tane araba fotoğrafı, arka planda böyle güzel sinematik bir sahne var. Şimdi deneyelim arkadaşlar, bakalım, hemen bir prompt yazarım. Bu arada Türkçe promptları anladı. Ben yine test olduğu için buradan Türkçe bir prompt yazacağım. Araba hızla diyelim, hızla giderken arka planda sinematik geçişler olsun. Hatta ve araba drift atsın. Sonuçta atsın yazamadım mı? Yazamadım. Atsın. Sonuçta biz bunu test ediyoruz arkadaşlar. Bakın burada image'ı buraya yükledim. Prompt'umu buraya girdim. Resolution'ı seçtim. Üst taraf zaten baştan seçiliydi. Herhangi bir seçim yapamıyorum. Altta da prompt enhancer diye bir yer var. Bunu ben 10 yapıyorum. Yani prompt'umuzu kendi içerisinde biraz daha genişletiyor. Generate dedim. Evet, hızını da görelim bu arada. Ücretsiz bir uygulama arkadaşlar. Yani ücretsiz bir uygulama olduğu için 1080 pikselde bakın. Hızımız bu. Görüyor musunuz? Bu şekilde ilerliyor. Şimdi ben bunu buradan başlattım. Hemen yeni bir sekme açıyorum. Ana sayfasına tekrardan buradan geliyorum. Sizi çok bekletmeyeyim diye buradan bir tane de Hunyan Video Text to Video aracını kullanacağım. Burada 720p kalsın. Burada ne yazalım arkadaşlar? Hemen şöyle bir sinematik sahne daha sallayalım. Yağmurda yürüyen diyelim, değil mi? Yağmurda yürüyen, yalnız ve çaresiz diyelim. Bir de yazabilsem, çaresiz bir kadın diyelim, tamam mı? Şimdi bakalım o çaresizliği o yüz hatlarının ne kadar verebiliyor. Bunu görmek için ben bunu yazdım. Ve yağmurun o efektini verebilecek mi? Tekrardan aşağı geldim. Bu arada arkadaşlar, Çince, belki aranızda merak edenler vardır. Ben buradan bakın, Çince basitleştirilmiş ve Türkçe diyor. Türkçe'ye de buradan çevirebilirsiniz. Bu şekilde sizi karşılar, hemen buradan üret diyorum ve üretim başlıyor. Bakın %1, %2,
İşte şu gidip gelmeleri sevmediğim için ben şuradan bu şekilde kullanıyorum. Burası zaten İngilizce oluyor, anlıyorum. Bakın burası %68 oldu. 1080 pikselde gayet güzel. Yani bu arada arkadaşlar, yani bunu lokal olarak kendi bilgisayarına kuracak olanlar varsa biraz böyle komplike bir sistem. Ama bunun için size bir video çekebilirim. Yani birkaç yerde ben de izledim, çünkü videoların çoğu böyle Türkçe video yok. Genelde İngilizce. Bunları izledim. Sizin için bir video yapabilirim. Yani bu bilgiye şu anda sahibim. Ama bunun için yorumlara yazın. Yani birkaç böyle kişi yazarsa eğer, talep olursa o şekilde yapabilirim. Çünkü komplike bir sistem. Şu anda da yok. Sadece sizin için yapacağım. Evet. Bu hangisiydi? Ha, Image to Video. Bakalım arkadaşlar, bir performansını deneyelim. Play dedim. Evet. Hatta büyüteyim, siz de görün. Arkadaşlar, videolarımızda ses yok bu arada. Ses özelliği Hunyan videoda yok. Bakın. Evet. Güzel. Yani şöyle, bu halüsinasyon dediğimiz bozulmalar aşırı yok. Yani bakın, hani stabil bir şekilde ilerliyor. Gördünüz mü? Yani gayet stabil. Bu arka plandaki o efekt orada kalmış. Ona yapacak bir şey yok. O çoğunda onu, yani aracın arkasından devam ettirecek şekilde şu anda yapan yok diyebilirim. Ama gayet güzel olmuş. Bakın, burada da text to videomuz bitti. Bunu büyütebiliyor muyum? Evet. Gayet güzel. Arkadaşlar, yağmur ve kadının yüzündeki çaresizliği görebiliyor musunuz? Evet. Ya bunu yansıtmış. Zaten Hunyan videonun bu 1.5 versiyonu bu yönden çok güzel. Yani o anları, o arka planı, o yüzündeki ifadeyi gayet net bir şekilde yansıtabiliyor. Bunun karşılaştırma videoları var. YouTube'dan da ayrıca bakabilirsiniz bunlara. Yani başarılı olduğunu ben bizzat burada test ediyorum, sizinle gösteriyorum. Ama isteyenler diğer video araçlarıyla karşılaştırmalarını da görebilir. Şimdi buradan bunu siliyorum, tamam mı? Farklı bir tane fotoğraf yükleyeceğim. Hatta şöyle, test etmek için bir tane gitar çalan ablamızı yükledim. Ne diyelim ona? Kadın. Ne yazdım oraya ya? Kadın gitar çalsın. Hatta şöyle, ve şarkı söylesin diyeyim. Tabi ses olmayacak bunda. Ama sadece dudaklarının senkronizasyonunu ne kadar güzel yapabiliyor veya bozulmaları ne kadar başarılı şekilde yapabiliyor. Bunu görmek için yazdım ben bunu. Hemen diğer tarafa geçiyorum. Burada ne yazalım? Ormanda bir aslan zebrayı kovalar diyelim arkadaşlar. Direkt aklıma geldi. Hiçbir yere yazmam. Direkt yazıyorum. Sinematik geçişler. Bakın. Bu arada Türkçe yazıyorum ve anlıyor. Bunu da Türkçe yazdım. Anladı. Buradan resolution 916 yapalım. Bu sefer de onu deneyelim. En azından görmüş olalım. Arkadaşlar, Hunyan bu arada %32 olmuş. 33 oldu. Yani hızlı. Şimdi bir Grok AI gibi değil. Yani Grok Image'ın çok daha hızlı. 6 saniye kadar falan yapabiliyor bu da. Ve biz bunu ücretsiz kullandığımız için yani mecbur bunu bekleyeceğiz. Ama ben şu anda eğer güçlü bir bilgisayarım olsaydı, yani kesinlikle bu 1.5 modelini, Hunya'nın 1.5 modelini kurardım ve uzun videolar üretirdim. Öyle bir imkanım olmadığı için yapamıyorum. O yüzden şu anda en çok kullandığım Grok Image'ın. Yani Grok'un biliyorsunuz, daha önce videolarımda da bahsettim. Gayet kaliteli çalışıyor ve arka planda da güzel sesler üretiyor. Bunu da göstermiştim sizlere. Onu da kullanabilirsiniz. Bu arada bir tane video yükledim kanalıma. En son video, yani bundan önceki video olacak. Şu anda kanalda. Bu Predator ve Hellboy'un bir kısa filmini yaptım arkadaşlar. Bunu ben tamamen Grok'la yaptım. Yani eski Twitter. Bununla yaptım. Çeşitli image'ları da, yani bu üretim aşamasındaki image'ları da Nano Banana 2 ile yaptım. Eğer detaylı bir Nano Banana 2 videosu isterseniz bunun için de video yazabilirsiniz. Hani o, niye bunu söyledim? Siz de bu şekilde benim o ürettiğim video gibi videolar yapabilirsiniz arkadaşlar. O videonun altına da yorum yaparsanız
nasıl yapıldı falan diye onunla ilgili de bir üretim videosu çekebilirim. Şimdi bakalım. Abi güzel. Bakın. Elleri görüyor musunuz? Yani uzun süredir, hatta yıllarımı verdim arkadaşlar bu image video modellerine. Şu ana kadar ki en güzel el ve parmak hareketleri diyebilirim. Bakın. Zaten 1.5'un özelliği buydu. Hunyan video 1.5'un özelliği bu. Bakın görüyor musunuz? Saçlarda, ellerde herhangi bir deforma görmedim. Evet, diğer videomuzda. Burada biraz arkadaş gibi gidiyorlar ama ben ne demiştim ki? Ormanda bir aslan zebrayı kovalar. Sinematik geçişler demişim. Yani böyle arkadaş arkadaş gidiyorlar. Herhalde yani belgesel çekimi bitmiş. Artık dağılıyorlar, evlerine gidiyorlar. Burada öyle bir şey var. Şimdi hemen buradan farklı bir sahne deneyeceğim arkadaşlar. Heh. Aslında videoyu çok uzatmak istemiyorum. Ya siz de sıkılmayın. Ama şöyle test olması için. Ya bizzat sizinle test ediyorum ben genelde. Hani videoyu böyle kırpıp şu olmuş bu olmuş demiyorum. Çünkü ne yaptığımı siz de görün arkadaşlar. Bakın buraya bir tane Batman, hatta Catwoman mı diyor buna? Catwoman, kedi kadın artık neyse. Bunu girdim. Buradan şöyle bir şey yapacağım. Çünkü deneyeceğim. Buradan aşağıya atlayabiliyor mu veya uçabiliyor mu? Kadın diyelim, o anlar zaten üzerindeki kostümden bilir. Kadın binadan binadan aşağı atlar ve süzülerek sokak sokağa iner diyelim. Hatta şöyle sinematik bir şekilde kamera acaba takip edecek mi? Şekilde kamera takip eder. Diyelim, buradan başlatalım. Şimdi bu arada buraya bir şey daha deneyelim arkadaşlar. Zaten videonun sonuna geldik. Bunlar da bir üretim tamamlasın. Daha sonra burada videoyu kapatacağım. Bu Hunyan videonun da nasıl ücretsiz kullanabildiği için dediğim gibi yorumlara yazın ve detaylı ücretsiz kullanım aşamalarını da Telegram kanalına katılıp oradan görebilirsiniz. Orada paylaşacağım arkadaşlar. Şimdi ne yazalım? Spor bir Porsche araba nerede gitsin? Dağlık bir yolda gitsin. Bakalım arka planda nasıl dağlık bir yolda hızla gitsin ve arkasından toz bulutu oluştursun diyelim. Ne kadar başarabilecek bunu acaba? Bunu Klink AI'da, One'da falan denedim ama güzeldi de, yani güzel yapmıştı. Evet, %50 olmuş burası. Bakalım böyle biraz daha promptu farklı bir şekilde daha zor bir prompt verirseniz üretim biraz daha yavaşlıyor. Yani çok yavaşlamasa da biraz daha yavaşlıyor arkadaşlar. Yine de bakın burada başarılı bir iş çıkarmıştı. Yani bu, bakın gördünüz mü? Burada çıkarmıştı. Ben şimdi bunu image video olarak değil, direkt burada text to video olarak bir prompt yaptım. Acaba burada ne kadar başarılı? Onu hep birlikte göreceğiz. Bu arada arkadaşlar yorumlara falan yazabilirsiniz. İstediğiniz bir video varsa, istediğiniz bir program varsa veya aklınıza takılan herhangi bir şey varsa, yani daha hızlı olması açısından Telegram'dan ulaşabilirsiniz. Veya yorumlara da yazarsanız devamlı yorumları kontrol ediyorum. Oradan da size dönüş sağlarım. Evet. Ne yaptı? Tam göremedim. Hmm. Havada geçişlerde bir şey yapamadı. Hani sinematik olarak takip etmek gerçekten zor bir öğeyi. Veya bir karakteri takip etmek zor. Bunu biliyorum. Bunu bilerek yazdım. Ama burada bir sıvılaşma, bir geçiş oldu. Yine de iyi yani, hani kullanılabilir. Hunyan video güzel. Çok hızlı sahnelerde belki biraz bizi üzecektir bu şekilde. Ama yine de bakın burada bir tane daha üretim yaptık. Evet. Çok başarılı. Bakın. Çok başarılı. Gördünüz mü?
Bir de ben bunu 720p yaptım. Tamam mı? Buradan 1080 piksel yaparsak çok daha başarılı sonuç alacağız arkadaşlar. Video çok uzamasın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Ücretsiz nasıl kullanılabileceğinizi arkadaşlar Telegram'da paylaşıyorum. Yorumlarda yazarsınız. Hoşça kalın. Bay bay.